Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şahane bir yemek tarifim var. İster yemek deyin, ister meze deyin, yok böyle bir lezzet. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak semizotu kullanacağız, 1 demet ve 300 gram ıspanağımız var. Semizotunu ben 3-4 defa suda yıkayarak tertemiz yaptım. Yani bu da ıspanakta. Çok böyle taşlı kumlu bir sebzedir. Öyle bir yıkamada temizlenmez. İyice 3-4 defa yıkayın lütfen. Semizotunu kurutup kaseye aldım. 300 gram da ıspanağımız var. Onun da saplarıyla birlikte, yani yaprağı ve şu gördüğünüz sap da kullanacağız. Salata kurutucusuna alıyorum. Yine 3-4 defa onu da yıkadım. İyice kurutup kaseye alalım. Tarifimizde toplam 300 gram ıspanak, 250 gram semizotu kullanıyoruz ama bu 350 gram olur, 400 gram olur, hiç fark etmez. Yani böyle gramı gramına olacak diye bir şey yok. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün bu sebzelerimizi ince ince güzelce kıyalım. Siz izlerken ben tarif hakkında hemen bir fikir vereyim. Bu ot kavurması olarak biliniyor. Bu birçok restoranda ön açılış veya balığın yanında, etin ve balığın yanında meze olarak da servis ediliyor. Ama ben bunu ana yemek gibi yemeye de bayılıyorum. Denediğinizde lütfen yorum olarak bildirin. Bilenler varsa onlar da yoruma eklesin. Hatta mümkünse bulursanız pazı da ekleyin. Yani bunun içine ben pazı bulamadım. Ama siz bulursanız 1 demet de pazı ekleyin. Yemede yanında yat olur. Bütün sebzeleri ince ince kıyıp hazırladım. Tarifimiz için 2 tane orta boy kırmızı soğan kullanacağım. Varsa kırmızı kullanın, daha aromatik ve daha güzeldir. Yoksa normal soğan da olur. Kırmızı soğanları piyazlık olacak şekilde elimde doğruyorum. Artık tahtada da olur, elinizde de olur, siz bilirsiniz. Ve tarifimize 5 diş de sarımsak kullanacağız. Onları da ince ince doğrayıp hazırladım. Bütün malzemelerimiz hazır. Pişirmeye başlayabiliriz. Şimdi tavamızın içerisine yarım su bardağına yakın, ama tam yarım su bardağı da değil, ben gram olarak ekleyeceğim ama göz kararı ekleyebilirsiniz. Tavamızı alalım. Yağımız iyice kızdıktan sonra lütfen dikkat edin, çok önemlidir. Yani bakın, soğanı eklediğinizde hemen kızarmaya başlamalı. Yağınız kızmadan acele edip soğanı eklerseniz soğan suyunu salar. Bu da yemeğinizde çok ağır bir soğan tadı verir. Yani çok biz ona ne diyoruz, sası bir tat verir. Kaynamış olan, yani ısınmış olan yağa soğanı ekleyip güzelce soteleyin. Gördüğünüz gibi bu kıvama getirin. Yani soğanlarımız güzel kızarmış, hafif pırıl bir hal almış olsun. Bu aşamada baharat olarak kırmızı toz biber, acı pul biber, 1 tatlı kaşığı silme tuz ve 1 çay kaşığı kimyonumuzu ekleyelim. Kimyonda dikkat edin, çok baskın bir baharattır. Çok eklerseniz yemeğin bütün lezzeti kimyon olur. 1 çay kaşığı çok hafif tepeli yeterli. 5 diş doğradığımız sarımsağımızı da bu aşamada ekleyelim. Çok kısa bir süre karıştıralım. Yani burnumuza sarımsak kokusu gelsin yeterli. Çünkü sarımsak çok kızarırsa acı bir aroma verir. Bakın, bu kadar karıştırmanız yeter. Ben burayı hiç kesmedim. Şimdi doğramış olduğumuz bütün otlarımızı bu kızarttığımız karışımın üzerine ekleyelim. Yani çok güzel ve çok lezzetli bir yemektir. Aynı zamanda sağlıklı. Hiçbir şeyi önceden haşlamadığımız için bütün vitaminini kavurmada, yani ot kavurmamızda tutmuş oluyoruz. Ekledikten sonra şöyle güzelce harmanlayarak yüksek derecede iyice karıştırın. 1-2 dakikada zaten otların hepsi gördüğünüz gibi sönüyor. Bu gayet normaldir. Siz bunu yine güzelce soteleyin. Yani böyle karıştırarak bir 5 dakika diyebilirim. Daha sonra kapağını kapatıp orta derecede bir 10 dakika, yani 7-8-10 dakika arası kaynatalım. Yani o saldığı kendi suyuyla. 10 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, neredeyse bütün suyunu çekmişti. Bu şekile getirin. Yani bu kıvama gelmiş olsun. Hiç su kalmasın alt kısmında. Bunu şöyle güzelce bir karıştırın. Çünkü çok iyi soteledik. Lezzetini artırdık. Şimdi burada bir çatalla tadına, tuzuna bakabilirsiniz. Acı ekleyin, tuz ekleyin. Yani ocaktan indirmeden bir test edin. Ben de test ettim. Baktım ki her şey yerinde, bomba gibi. Kenara aldım. Hemen şöyle bir karıştırıp servis tabağına servis ediyorum.
Bu arada yemek tariflerime gösterdiğiniz ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince tatlı, kurabiye, pasta, börek, ekmek, yemek olarak çeşit çeşit gidiyorum kanalımda. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şimdi bütün ot kavurmasını bir sunum kasesine aldım. Tarifimiz henüz bitmedi. Minik bir tavanın içerisine şöyle tavanın dibine hafif kaplayıncaya dek, yani yaklaşık bir 5 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağını alalım. Onun içerisine yarım su bardağı iri kıyılmış cevizimizi ekleyelim. Onu da güzelce bir kızartalım. Yani cevizimiz hafif kızarsın, aromasını çıkarsın. Kızarmış ceviz çok harika ve fantastik bir lezzet alıyor. Bu arada ben tabii ki kamera iyi çekiyor mu, orası güzel görünüyor mu derken cevizler bir tık fazla kızarmış, kusura bakmayın. Ama lezzeti şahaneydi, hiç sorun yoktu. Ve ot kavurmamız sunum için hazır. Sizlere şöyle gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere yapımı çok pratik, son derece sağlıklı, hem meze olarak hem yemek olarak servis edebileceğiniz ot kavurması yaptım. Şöyle yanına da ekşi maya ekmeğim vardı. Onunla bir sunum hazırladım. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem, yani benim gittiğim restoranda üzerine sarımsaklı yoğurt dökmüşlerdi. İnanılmaz bir şeydi. Yani anlatamam size. Böyle bir lezzet olamaz. Mutlaka deneyince lütfen bana yorum olarak bildirin. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.